Baba açıklama geldi. Bunu merak ediyorum. Haberdeki bilgiler doğruysa, yani Facebook ve Facebook'a bağlı olan uygulamalara bir Burak DNS video yapmış, saldırısı çok merak yapıldıysa, ettim. bir şekilde bir saldırı yapılıp bunların DNS kayıtları değiştirildi ve sonrasında tekrardan orijinaline döndürüldüyse, kesintiden önce Facebook'un 1,5 milyar kullanıcısının verileri satılığa çıkarıldı. Lan bu doğruysa var ya, bütün aşı karşıtları sıçtı. Herkese merhaba. Ulan oğlum, Facebook'un çoğunu zaten aşı karşıtı cahiller kullanıyor. Onların verileri satılığa çıksa, sonra onların üstünde sosyal manipülasyon yapılsa, böyle cidden hepsine kişileştirilmiş reklamlar çıksa, sıçtık işte. Bir tane daha Trump gelir piyasaya. Merhaba arkadaşlar, ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir son dakika videosuyla karşınızdayım. Yaklaşık olarak akşam 7-8'den O değil de Burak ne kadar hızlı video atmış lan, daha inanılmaz ya, adam Twitter gibi YouTube kullanıyor beri ya. Çok Facebook hızlı. ve Facebook'a bağlı olan uygulamalara erişim sıkıntısı yaşanmakta. Üstelik her zamankinden farklı olarak kesinti bu sefer sadece Türkiye'de değil, bütün globalde yaşanıyor. Haliyle de uygulamalardaki kesintinin süresi arttıkça, uygulamalar bir türlü geri gelmeyince Speeders haber chatting. sitelerine bu konuyla alakalı pek çok haber düşmekte. Peki Facebook ve Facebook'a bağlı olan uygulamalardaki bu kesintinin sebebi ne? Birazdan bunu detaylıca konuşacağız. Fakat öncesinde eğer bu tarz gündemle alakalı Devil works hard but Burak works harder. videoların daha sık gelmesini Helal istiyorsanız olsun yalnız. aşağıda bulunan butonlardan Hız. kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet, öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Şu anda Facebook ve Facebook'a bağlı olan bütün uygulamalarda bir erişim sıkıntısı yaşanmakta. Fakat ara ara Twitter gibi Facebook'tan bağımsız uygulamalarda da kesintiler başladı. Bunun sebebi bana kalırsa tamamen yoğunluk kaynaklı. Yani Facebook ve Facebook'a bağlı olan uygulamalara Mantıklı, en uzun doğru. süre kesinti yaşanan dönem şu an. Haliyle de Twitter, oraya buraya insanlar çok fazla abanıyorlar. Oğlum bugün var ya, sırf Instagram kapalı diye cidden ortalamanın daha, yani normalin daha fazlasında izlendik o saatlerde bu arada. Ama onunla alakalı mıdır? Doğru lan, bir sürü davar gelip Instagram çöktü yazdı sadece. Sunucularda da anlık kesintiler oluyor. Ben Twitter'da ve benzeri uygulamalarda yaşanan problemlerin Facebook'a bağlı olan uygulamalarda yaşanan kesintiyle hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum. Şimdi gelelim Facebook ve Facebook'a bağlı olan uygulamalardaki kesintinin sebebi olabilecek şeye. Öncelikle arkadaşlar, Webtekno'da yayınlanan bir haberi okumak istiyorum sizlere. Haberde şunu söylüyor: Facebook ve bünyesindeki iki diğer platform olan Instagram ve WhatsApp'ın çöküşü üzerinden saatler geçti. Kısa süre önce ise Facebook'un alan adı satılığa çıktı. Ancak biz ne olup bittiğini anlamadan alan adı Facebook şirketinin bünyesine geri döndü. Haberin devamında Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın DNS kayıtlarının hedef alındığı ifade edildi. Evet, az çok internet işi yapan insanlar DNS kayıtlarının internet siteleri için ne kadar önemli olduğunu bilirler. Bir internet sitesinin DNS kayıtlarını değiştirdiğiniz zaman onun tekrardan oturması en az 24 saat sürer. Hatta bazen günler bile sürebilir. Eğer bu haberdeki bilgiler doğruysa, yani Facebook ve Facebook'a bağlı olan uygulamalara bir DNS saldırısı yapıldıysa, bir şekilde bir saldırı yapılıp bunların DNS kayıtları değiştirildi ve sonrasında tekrardan orijinaline döndürüldüyse, bu kesintilerin neden olduğu çok aşikar. Tabii ki bu oldu demiyorum, fakat olası senaryolar arasında bana en gerçekçi gelen, en olabilecek senaryo buydu. Çünkü Twitter'da da araştırma yaptığımda gerçekten bazı insanların Facebook domaininin satılığa çıktığını, resimlerle böyle tweet atıp nasıl oluyor bu falan gibisinden tweetler attığını gördüm. Gerçekten bir saldırı yapılmış olma ihtimali ve az önce söylediğim şeylerin yaşanmış olma ihtimali oldukça yüksek. Yine aynı şekilde bir haber daha var. O haber biraz daha can sıkıcı. Haberde diyor ki, kesintiden önce Facebook'un 1,5 milyar kullanıcısının verileri satılığa Şirketler çıkarıldı. kolpacı. Bir hacker forumunda 1,5 milyar Facebook kullanıcısının verilerinin ele geçirildiği iddia edildikten kısa bir süre sonra bu veriler satılığa çıktı. 1 milyonunu $5.000 satın alan hacker'ın sunduğu örnek veriler her hesabın verilerinin gerçek olduğuna işaret ediyor. Ele geçirildiği iddia edilen kişisel veriler şu şekilde: İsim, soyisim, e-posta bilgisi, konumu, cinsiyeti, telefon numarası, kullanıcı adı. Bu kişiler ister 1,5 milyar kişinin kullanıcı verilerini topluca alma, isterlerse belli miktarda kullanıcı verisi Çok alma sakat opsiyonuna yalnız da ha. sahipler. Hacker 1 milyon kullanıcıya ait verileri $5.000 satıyor. Sunulan örnekler ise verilerin kopya olmadığını ve gerçek olduğunu işaret ediyor. Evet, tabloya baktığımız zaman yine Facebook, yine çalıntı veriler konuşuluyor. Yine veriler sızdırıldı mı, satıldı mı dedikoduları var ki bunlara bize Bir şey diyeceğim, $5.000 bayağı az para değil mi? 1 milyon bilgi için yani. Ya da piyasası öyle demek ki. Fiyatı ucuz, fake bence mi? Ama 1,5 milyardan bahsediyorsun yani.
Ve hemen elinden de çıkartmaya çalışıyor olabilir yani gerçekten şeyse. Bayağı az tabii lan. Artık çok alıştık. Her Yok, sene tanesi neredeyse o kadar birkaç kere değil. Facebook'un Milyon veriler tanesi. konusunda çok güvenliksiz davrandığını, verileri çok kolay bir şekilde çaldırdığını, hatta bazılarına göre bizzat Kişi başı kendisi olmaz tarafından şey. satıldığını iddia ediyorlar. fazla. Şimdi öncelikle ben kesintiyle bu verilerin çalınma muhabbetinin çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Ama ilgili haberde verilen detaylara göre de gerçekten bir veri sızıntısı söz konusu olmuş olabilir. Bu arada yabancı kaynaklarda araştırdığımda şöyle bir bilgiye de denk geldim. Facebook bugün, yani 4 Ekim pazartesi günü sabah saatlerinde bilgi protokolünde değişiklikler yapmış ve haliyle de DNS sunucularının oturması birkaç gün sürebilir deniyordu. Ki bu ilk iddiamızı biraz güçlendirir bir iddia. Yani ilk iddiada bir saldırı yapıldı, ona istinaden DNS'ler değiştirilmiş olabilir diyorduk. Bu son yabancı kaynaktan araştırdığım olaya göre de Facebook bunu kendi rızasıyla yapmış olabilir. Yani bilgi sunucu protokolünde bir değişiklik yaptığı için Facebook'a şu an kesinti yaşanıyor olabilir. Fakat birinci iddiaya göre de, bu son söylediğim iddiaya göre de hiç fark etmez. Sonuç olarak birkaç günlük bir kesinti Gündüz network içinde update yaparken ondaki hatadan kaynaklı sunucular çökmüş. Sunuculara uzaktan erişilmediği için ekstra uzun sürüyor. bile söz Ya böyle bir evet bence de çok da öyle ekstrem bir durum olduğunu ben de düşünmüyorum. konusu ya. olabilir. Çünkü dediğim gibi Daha 3 saat oldu yani. bu işlerle biraz ilgilenen insanlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. DNS'lerin oturması gerçekten şansa kalmış bir şey. Yani çok kısa sürede de oturabilir. 24 saat de sürebilir, birkaç gün de sürebilir ki global çapta olan bir değişiklikten bahsediyoruz. Yani bu sadece Türkiye bazında olan bir şey değil. Haberlerden biri diyor ki Facebook'un çalışanları şu anda Facebook'un ofisine giriş yapamıyorlar. Giriş kartları çalışmıyor. Haliyle de bu problemi atlatamıyorlar. Çalışanlar görev başı yapamıyorlar. Bu haber bana kalırsa çok içi boş bir haber. Çünkü Facebook gibi bir şirketin sunucusu bir ofise bağlı değildir. Abi yedek sunucusu vardır, o su vardır, bu su vardır. Her an müdahale edilebilir. Bu şeye benziyor biraz yani. O ofiste bir yangın çıksa Facebook'un bütün dataları gidecek veya Facebook'un kontrolü bütünüyle gidecek muhabbetine benziyor. Böyle bir şey mümkün değil. Bu haber komple içi boş bir haber. Yani İşin biz ilginç bir şey tarafı, haberi savunuyoruz. yapan da bir Türk sitesi değil, New York Ama Instagram güzel. Oğlum bana niye söylüyorsunuz ki? Ben Mark Zuckerberg miyim? Bana niye bilgi veriyorsunuz? Bana ne Instagram'dan? Times'ın bir editörü. O çok garip bir olay. Adam Chatting, halen haberde Instagram şey demiş yani, güzeldi. Facebook çalışanlarının binaya giriş yapamayarak kesintiyle ilgili tespitlerde bulunamadıklarını aktardı demiş. Şaka gibi bir açıklama ki bence hiçbir gerçeklik değeri yok. Ya imkansız böyle bir. Bu sebepten dolayı kesintinin devam ediyor olması imkansız. Wow. Uygulamalar ne zaman açılır, ne zaman açılmaz şu an kimse net bir şey söyleyemez. Yarın şu açılır. an yapabileceğimiz tek şey açık olan Twitter'dan devam etmek ve Twitter'dan konuyla alakalı mizah yapmak. Bunun dışında şu anda kimsenin elinden hiçbir şey gelmez. Sevdiklerinizle mesajlaşma konusunda bir problem yaşıyorsanız da geçmişteki bu WhatsApp sözleşme ihlalinden ötürü hepiniz neredeyse telefonlarınıza Telegram ve benzeri uygulamaları indirmiştiniz. Muhtemelen onların yerini unuttunuz. Telegram'dan Doğru diyor lan. vesaire devam edebilirsiniz. Zaten neredeyse birçok insanda Telegram artık yüklü. Bunun dışında da söyleyebileceğimiz Abi Telegram'a her gelen insanda wow, Ahmet has joined the Telegram notification'ı geliyor mu size de? Bana ne ya? 8 senedir konuşmadığım lise arkadaşımın adını görüyorum bir gün telefon ekranında. Say hello to him. Wow, hiç umurumda değil. Delirirsin. konuyla alakalı daha fazla katabileceğimiz, aktarabileceğimiz Çok sinir bozucu, herhangi bir kapayamadım durum bir türlü. yok. Eğer konu uzarsa ve konuyla alakalı gelişmeler yaşanırsa belki bir video daha çekerim. Winston Bey, Fakat ben hoş bu konunun geldin. çok uzayacağını düşünmüyorum ve ilerleyen saatlerde de erişimin tekrardan Açılmış açılacağını Instagram. düşünüyorum. Bu yüzden şimdilik bu kadar. Yalan haberlere inanmayın çünkü çok fazla haber düşecek. Hele kesinti uzarsa daha neler düşecek önünüze. O yüzden yalan haberlere hiçbir şekilde inanmayın. Sonuç olarak dijital bir dünyada yaşıyoruz. Her şey bir sunucuya bağlı. Bu sunucularda zaman zaman bu tarz problemler olabilir. Korkucu Ben ne demiştim size? Ben ne dedim size? Huawei'nin oyunu demedim ben size. Bana demediysem Huawei'nin oyunu demedin abi de. Camı açıp geliyorum ben.